Selamünaleyküm ebeden ve daimen arkadaşlar. Kral Kuş TV Zafer ben. Bugün söz verdiğimiz gibi arkadaşlar, sizinle birlikte olacağız artık her cumartesi akşamları. Soru ve şeylerinizi alacağız. Cevapları siz de alacaksınız. Soruları siz soracaksınız arkadaşlar. Bildiğim şekilde size yanıtlar vereceğim. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım kimler gelmiş, kimler gelecek. Şunları kapatalım. Ademoğlu hoş geldin kardeşim benim. Evet, Facebook'tan da arkadaşlar gelecek birazdan. Twitter'dan da arkadaşlar gelecek aynı anda. Bakacağız arkadaşlar kimler gelecek, kimler gelmeyecek. Ona göre inşallah bir güzel sohbet yapacağız. Evet, Kral Kuşçu TV. Ademoğlu hoş geldin. Nasılsın güzel insan? İnşallah umarım ki iyisindir. Facebook'tan arkadaşlar Mustafa Taşkın hoş geldin. Aleykümselam. Arkadaşlar rica ediyorum size inşallah herkes şu an Kral YouTube'a gelirse Kral Kuşçu TV'ye, çünkü ben oraya bakıyorum arkadaşlar, orayı da size göstereyim böyle. Göstermeyi nasıl yapacaktık yine? Demek ki dönmüyor. Evet. Neyse. Karşıda şimdi Emirhan Işık hoş geldin. Aleykümselam. Oyun Kuşu Türkiye hoş geldin kardeşim. Ay Yüzlüm hoş geldin güzel insan. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Aleykümselam. Murat Karakan hoş geldin kardeşim benim. Oyun Kuşu Türkiye hoş geldin. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Nasıl görünüyorum? Arkadaşlar bugünkü amacımız hem sohbet hem kuşlar hakkında biraz bilgi ve her hafta inşallah cumartesi günleri sizlerle birlikte olacağım. Eğer ki benden bıkmazsanız, bakarsanız bir şey yok, sorun değil. Bir daha çıkmayız. Evet, kötü örnek olmamak için o tarafta sigara içiyorum, bu tarafa geliyorum. Evet, Durmuş bakın, aleykümselam kardeşim hoş geldin. Fatih Kara Mıstık hoş geldin kardeşim benim. Burhan Karagöz aleykümselam ustam hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. O güzel yüreğinden öpüyorum. Evet arkadaşlar, sorular Jübilant, sen de hoş geldin kardeş benim. Kardeşim benim. Evet, şimdi sorularınızı sorun arkadaşlar. Özel olmamak şartıyla, çünkü özel cevap vermiyorum. Ben kendim Belçika'da yaşıyorum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Onu da size söyleyeyim. Yaşım 18. Ruh yaşım 18. Normal yaşım bilmiyorum. Kaç görünüyorum, size tahmin edin. Ay Yüzlüm kanalı hoş buldum. Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Atilla hoş geldin. Allah bağışlasın. Allah razı olsun kardeşim. Evet, Emirhan Işık abim, kuşları uçuruyorum. Bir tanesi yeni teke aldım. 20-25 metre iyi başladı. Sayendi. Ne demekse inşallah iyi kuş uçacak kapımızda. Sayende mi diyorsun yani? Neco'dan aldığın o kuş mu? Necdet kardeşimden, Necdet abiden, Emirhan. Hediye kuş. Evet arkadaşlar, biz yani çekiliş yapıyoruz, böyle kötü kuş vermiyoruz. Gördüğünüz gibi şahitsiniz, Emirhan Işık diyor sayende güzel kuş uçuracağız. Güle güle uçur, tüyü kadar bereketli olsun. Oktay Son Gönül hoş geldin kardeşim. Valla efsane kuş lazımsa arkadaşlar, ben açık ve net söyleyeyim. Bakın Burhan Karagöz abim de burada. Reklam belki yani reklamdan hoşlanmaz ama cumartesi günleri saat 7'de bu hafta hariç, gelecek hafta
cumartesi günleri saat 7'de Necdet Yıldırım'ın özel ihalesi var. Bakın, ihale dediyse mezatı var arkadaşlar. Cumartesi günleri. Orada ki kuşlar, yani sağdan soldan alınma kuşlar değil. Derece yapmış kuşlar arkadaşlar. Nasıl derece yapmış kuşlar? İşte Ankara'da en büyük kupa almış kuşçuların kuşları geliyor oraya. Mesela geçen hafta mezat yapıldı arkadaşlar. Orada Arap Tuncay bir çift kuş getirdi. Burhan Karagöz bir çift kuş getirdi. Burhan Beyazok bir çift kuş getirdi. Kenan Koca, hurdacı Kenan bir çift kuş getirdi. Necati Kopar bir çift. Yani bu insanlar hep derece yapmış insanlar arkadaşlar. Kötü kuş getirmezler oraya. Niye? Çünkü ben olsam ben de getirmem. Çünkü benim bir ismim var. Anlatabiliyor muyum? Arkasında da duruyorlar o kuşlar. Yani harika bir şeydi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim, o mezat. Ben hayatımda öyle mezat görmedim. Tekrar buradan söyleyeyim. Eğer gidecekseniz, kuş alacaksanız oradan almanızı tavsiye ederim. Hasan Atalar, canım benim, hoş geldin. Nasılsın kardeşim benim? Oktay Songönül, ben de Hollanda'dan selamlar. Aleykümselam. Kardeş gel, ben sana hediye vereyim. Bana yakınsan gel, bir çift hediye vereyim. Hediyenin iyisi kötüsü olmaz. Benim kuşları da biliyorsun. Evet. Allah razı olsun Oğuzhan Ekinç. Teşekkür ediyorum. Okan Taşdemir. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, geyik psikolojisi. Hoş geldin. Abi senden bir kuş kazanmadık ya. Yansı bu dünya. Vallahi geyik psikolojisi şans, yani şans dediysen nasıl bir şey? Tevafuk, nasip, kısmet. Yani çıkanlar memnun arkadaşım. Ama inşallah sana da çıkar. Temennimiz o. Oyun kuşu Türkiye S500. Hoş geldin kardeşim benim. 3 arkadaş full seni takip ediyoruz. Seviliyorsun. Valla beni sevmeyen hani Zaza ne diyordu? Beni sevmeyen ölsün. Yok kardeşim, beni sevmeyen de yaşasın. Sorun değil. Allah razı olsun. Ben de sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Fatih Gökçe. Vay kardeşim benim. Aleykümselam. Hoş geldin. Sana da iyi akşamlar. Ankaralı hoş geldin. Güzel insan. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Teşekkür ediyorum Ankaralı. Kardeşim 16 kuyruk hakkında görüşlerin nedir? Evet. Arkadaşlar 16 kuyruk. Şimdi tek tek böyle kuşlar hakkında cevap istiyorsanız arkadaşlar tek tek böyle sorular sorun. Diğerleri de sormuş gibi dinlesin. Şimdi arkadaşlar benim bildiğim tekli damarlar daha iyi oluyor. Tekli. Yani mesela 13 tektir arkadaşlar. Mesela 12 kuyruk da oynar. 13 bir ayrıcalığı var mı dersiniz? Ben 13'ün devamlı oynadığını kendim gördüm arkadaşlar. 13 kuyruk. 14 çifte geliyor. Mesela 15 kuyruktan da güzel yavru aldım. Kendisi oynamadı ama güzel yavru aldığını gördüm. Arkadaşlar şimdi kuyruğa takılı kalmayalım. Kuyruk sadece bir özelliktir diye düşünüyorum. Çünkü aynı oyunu 12 de yapıyor, 13 de yapıyor, 14 de yapıyor, 15 de yapıyor. Bir görsellik, bir ekstra güzelliktir diye düşünüyorum. Tabi mesela bir kuşun, 100 kuşun içinde bir kuş hem 11 kanat hem diyelim ki 14 kuyruk veya 16 kuyruk veya 17 kuyruk. Mesela ben 17 kuyruğa kadar tavsiye ediyorum. 18, 19, 20 kuyruk bunlar süse girer arkadaşlar. Benim yani bunların soyunda, o zaman soy ayağında süs kuşu olduğuna inanıyorum. Bu benim düşüncem. 17'ye kadar tavsiye edilir. Ama 18 veya 19, 20
Bilmiyorum arkadaşlar. Bunların soyunda o zaman süs olduğunu düşünüyorum. Çünkü 40 kuyruk kuşlar olduğunu biliyorum. Mustafa Yılmaz, selam aleyküm. Konuyla bir alakası yok ama belki bir fikrim vardır. Yavru ekesi bir kuş var. Tamam, yavru ekesi. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama bu kafasındaki tüyler kabarık tutuyor. Sürekli nedeni ne olabilir? Bir fikrim var mı? Hasta olabilir, rahatsız olabilir veya yavru ekesi olduğu için eş isteyebilir. Yani bir kuşun rahatsızlığı varsa kendini böyle şey yapar, kafalar, tüyler böyle Zeki Müren gibi olur. Anlatabiliyor muyum? Evet arkadaşlar, biraz da latife yapacağız. Bu da işin güzelliği olacak. Aleyküm selam Gürşani kardeşim, hoş geldin. Selam aleyküm. Zafer Baba, yavru tüyden sonra ikinci fake gelmedi. Arkadaşlar tek tek okuyup cevap vereceğim. Görmediklerim olursa inşallah bana hatırlatın. Yavru tüyden sonra ikinci fake gelmedi. Gelir mi? Teşekkürler. Yavru bekleyeceksin Gürşani abi ya. Mesela ya zamanı nasıl ki bir kuş zamanı geldiğinde tüyünü düşüyorsa, anlatabiliyor muyum? O tüyü çektiğinde eğer ki zamanı gelmemişse o tüyü erken çekersen geç gelme ihtimali var abi. Mesela yavruyken içinde kan olan tüyler sen çektiğinde o tüy ne olur biliyor musun? Kan gelir. İçinden yani. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer de 2'de 1 çekersen onu ne olur? Daha uzatmadan, kurutmadan patlatacaktır. Yani hiçbir zaman o kuş uçmaz. Onun için çekmeyi fazla tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Kuşu kendi haline bırakacaksınız. Yani mümkünse kesiyorsunuz. Baş teleyi tek çekiyorsunuz arkadaşlar. Niye? Ortadakiler kuru kalsın, düşürsün diye. O zaman bir çabukluk dönemi olabiliyor. Kuş küçük bir yere koyulursa daha çok çabuk tüye girer. Yeri geniş olursa girmez arkadaşlar. Küçük yer, ufak yer olursa böyle tek başına orada çabuk tüye girer arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Evet, Atilla Yasa 13 sabuni var. Sarıgöz 16 kuyruk miski erkek geldi. Takım yapacağım. Bakalım ne olacak. Hayırlara vesile olsun. Mustafa Yılmaz, ben teşekkür ederim güzel kardeşim. Evet, Emirhan Işık, herkes video destek amaçlı bir like atsın abiler. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Ademoğlu abi 13, 14, 15, 16 kuyruk veya 11 fake kanat hepsi şehir efsanesi, tamam. Kuşun ciğerinde olması lazım. Tek dikkat ettiğim kanat sesi kırık olmayacak. Şimdi Ademoğlu, güzel kardeşim, ben de deparlı kuşları seviyorum. Ben de sesli kuşları seviyorum. Lakin sesli kuşlar, deparlı kuşlar arkadaşlar çok uçarlar, az sefere gelir giderler. Ama sefere geldiğin zaman da seni mest etmesi lazım. Gerçekten diyeceksin ki ya ben böyle kuş görmedim. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela sesleri kırık olan kuşlar genellikle mesela Ankara tarafında kırık ses olarak, ama bunlar kupa kuşu oluyorlar arkadaşlar. 30-35 tane sefer yapıyorlar ve beğeniliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Sen mesela senin demin ki söylediğin kuşla sen bir şey yapamazsın, bir derece yapamazsın yani. Anlatabiliyor muyum? Ben de öyle seviyorum. Ankaralı. Kuşun kuyruğu kısa olması fişek yaparken uzun gitmesine
etken mi? Bakın bu konuda şunu söyleyebilirim Ankaralı. Mesela kuş yeni yeni çevirmeye başladığı zaman bizim Irak tarafındaki büyük kuşçular kökünden kuşun şeyini makaslarlar, kuyruğunu. Niye? Çevirdiği zaman gözüne gelsin ki sıka girmesin. Hani çeviriyor ya, gözüne gelsin ki sıka girmesin. Ve biraz daha ilerlediği zaman, tamam mı? Taklayı biraz daha ilerlettiği zaman onları dişleriyle çekerler. Anlatabiliyor muyum? Ki kuyruğu kuş arayı açsın. Bunu bir deneyin arkadaşlar. Kuş yani tamam elbette kanında olacak ama biraz da öğrenmesi gerekiyor. Uçmayı nasıl öğrenme? Bir çocuk mesela yürüyüşü nasıl öğreniyor? Sonra koşuyor, sonra bilmem maraton yapıyor. Kuşun ilk önce yaptığı uçma. Uçmayı öğrenecek. Dengeyi havada sağlayacak. Ondan sonra bel kırma. Bel kırmadan sonra çevirme. Çevirmeden sonra arkadaşlar biraz daha sertleşme. Ondan sonra oturtma nasıl oluyor arkadaşlar? Taklayı düzgün ve kendi ekseninde, kaleminde. Bizim aradığımız bu. Taklayı vurarken yalpalamayacak. Sağa sola kafası dönmeyecek. Onun için havada bir kuş izlerken arkadaşlar nesine dikkat edeceksiniz? Taklayı düzgün vuruyor mu? Vurduğunda sağa veya sola düşme oluyor mu? Bir denge kaybı oluyor mu arkadaşlar? Güzel kuş tokadı vurduğu zaman, taban tokatı kendi ekseninde bozmadan gitmesi lazım. Yani her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. Hani eskiden inşaatta bir ip atarlardı inşaatı yapmak için. O ipte hata olur, tamam mı? Bu hayvanlarda hata olmaz düz giderken yukarı fişekte arkadaşlar. Onun için çok önemli kuşun fişek yaparken dağılmaması. Bozmaması. Çok önemli yani. Sesten kayıp etmemesi. Fites düşürmemesi ses olarak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Oğuz Ekinci. Abi paslı güvercin var. Uçumu çok, sefer aralığı da çok. Ne yapmam lazım? Şimdi Oğuzhan abi, o paslılar genellikle Irak tarafından gelme arkadaşım. Onların kırılması daha güzel olur diye düşünüyorum. Eğer ki oyun kuşu istiyorsan. Ama ben senin yerinde olsam o paslar eğer kendileri güzel oynuyorsa, dediğim gibi fişek yapıyorlarsa hiç bozmam. Onlardan bir çift daha alırım. Bir çift daha alırım. 2 tane yavru. Tamam mı? 2 çanak. Bir çift daha alırım. 3 çanak. 3. ağızdaki erkek yavruyu tutar, 1. ağızdaki dişiye vururum. En güzelini. Tamam mı? Ondan sonra çoğaltırım. Yani çapraz. O şekilde çoğaltırsın. Yani güzel olur. Benim tavsiyem bu. Ama sen oyunundan memnun değilsen kendin denemen lazım. Bunu kırarak görmen lazım. Yani havada seyretmen lazım. Anlatabiliyor muyum güzel kardeşim? Arkadaşlar tek tek gelin. Tek tek gelin. Hepiniz birden gelmeyin. Evet, devam ediyoruz. Adem Yıldırım. Kulu'dan selam. Aleykümselam. Kulu'ya selamlar olsun. Geleceğim inşallah. Geleceğim. Bu sene 3. 4. ayda geleceğim inşallah. Çıta Metin. Vay 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 vay. Abim benim. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Güzel insan. Sen gelir miydin? Ben arada sırada seni yokluyorum. Sen gelmiyor. Arkadaşlar buradan Ankara'ya da selam olsun. Teşekkür ediyorum Çıta Metin abim. Kara Kartal. Zafer abi, Irak perdeli kuşları hakkında bilgi verebilir misin? Sen Irak kuşlarından anlıyorsun. Sen bu kuşlardan uçurdun mu ve onları nasıl? Şimdi perdeli ayak arkadaşlar genellikle Irak kuşlarında oluyor. Mesela benim kuşlarımda da bazen perde atıyor. Bu kuşların yani bir handikap diye düşünüyorum. Veya o yöreye ait olan bir şey diye düşünüyorum. Yani fazla bir uçum özelliği yok.
Çünkü iki tane kardeş alıyorum arkadaşlar. Bir tanesi perde ayak, diğeri perde ayaksız. Bakıyorsun ki perde ayaksız daha iyi performans veriyor. İki kardeşten. Peki özelliği varsa bu perde ayağın nerede? Soruyorum arkadaşlar. Sadece ben ne diyorum? Mesela son zamanlarda benim kuşlarda perde ayak atmaya başladı. Ben bunu nasıl gördüm, çözdüm arkadaşlar. Bunun iç içe girmeden dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 10 senedir bu kuşlar elimde. 10 senedir içine ben başka kan katmadan devam ettirdim bu kanı. Ve şimdi de perde ayak atmaya başladı. Niye? İç içe girdiğimiz için arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bir de Irak kuşlarında, benim kuşların içinde de Irak kuşu var. Sivas, Urfa, Irak. Yani baktığınızda arkadaşlar benim video atıyorum. Böyle küçük şeyleri var. Ayakları var. Kenan Türker, hoş geldin babam benim. Arkadaşlar, yani namı değer Ayı Kenan geldi. Ben de bir ayıyım biliyorsunuz arkadaşlar. Ben ormantik, o kendisi normal ayı. Evet, saygı ve sevgilerimi sunuyorum Kenan abi. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Valla burada bir canlı yapalım dedim. Artık her cumartesi arkadaşlarla beraber olacağız. Kendi bilgilerimizi paylaşacağız. Onlar beni görecek. Ben onları dinleyeceğim inşallah. Bu şekilde devam edeceğiz. Aleykümselam Mahmut. Hoş geldin kardeşim benim. Diyarbakır'a selam olsun. Vatansever Akıncı. Hacı abi, kış aylarında kuşların önünde su bırakmak mı iyi? İyi mi bırakmak mı? Yoksa kuşlar soğuk su içince midelerinde sıkıntı olabiliyor mu? Hayır. Ama su taze olursa daha güzel olur. Onu tavsiye ederim. Su taze olursa daha güzel olur. Zaten donuyor. Sen ibriği doldur. Taze, sıcak. Götür kuşlara ver kardeşim. Daha güzel olur. Zaten akşamdan kalan su ya içine fare giriyor ya toz giriyor. Yani sağlıklı bir şey değil. Onu da söyleyeyim size. Şentepe Kuşseverler Mekanı. Ankara'dan selamlar. Aleykümselam. Ankara'ya selam olsun inşallah. Cengiz Köse. Selamünaleyküm abi. Güvercin telek zamanı ne yapayım abi? Abi bekleyeceksin. Tüleğini atsın kuş. Tamam mı? Kendi kendine hiçbir şey yapmıyorsun. Öyle bırakıyorsun. O kuş önce ince tüyü atar. Sonra büyük tüyleri atar. Kendine gelir. Arkadaşlar yazılar dondu bilmiyorum ama Beyaz İstanbul, hoş geldin kardeşim benim. Aleykümselam. Hacı Bingöl, hoş geldin. Abi atmaca alışmışsa kümese ne yapmam lazım? Vallahi o dert bende de var kardeşim. Yani intihar etme de ne yaparsan yap. Burada ben bazen diyorum ki ya kuşçuluğu bırakayım. Hani burada mesela ben o kuşa bir şey de yapamıyorum. İnan ki bana. Yani burada bir de şeyle korunuyor. Kamerayla koruyorlar bu kuşu. Ben elinden şaşırdım. Yani benimki küçük atmaca da değil. Kılıç kanat. Her gün bir tane. Her gün bir tane. Sanki mübareğin sadece benim kuşlarda gözü var, rızkı var. O işe girmiyorum kardeş. Allah kolaylık versin deyip sana. Evet. İlk yumurtlayan dişilerde genelde boş yumurta atıyor. Sebebi nedir? Vatansever kardeşim, başkası toslamış yani. Kuş eğer ki eşe geliyorsa dişi erkeği bir yerde tutmak lazım arkadaşlar. Yeri biraz geniş olsun ki çok af buyurun iyice bassın. Eğer iyi basamıyorsa veya yumurtladı diyelim, yumurta boş çıktıysa erkek iyi basmamıştır demektir. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani bu anlatacağım ikinci plan olsun. Eğer ki ikide bir yumurta boş çıkıyorsa dişinin çok af buyurun makat kısmını biraz tüylerini yolun ki erkeğinkini de yolun. Bunlar birbirine değsin. Yani basmada.
Ondan sonra da eğer ki yumurta daha halen boş atıyorsa kendi gözlerinizden gördükten sonra o erkeğe ayırın. O erkeğin dölü bitmiştir. Kuş erkek eğer ki öyle yaşlı değilse o zaman küçük bir rahatsızlığı vardır. Ona ilaç vermeniz gerekiyor ki tüyleri, dölleri tekrar şey olsun yani canlansın diye. Anlatabiliyor muyum? Evet, bunu da geçtik. Aleykümselam Gölbaşılı İlkay, hoş geldin kardeşim. Hasan Dalgıran, hoş geldin. Aleykümselam Antalya'ya. Atilla Yaşa, aleykümselam. Evet, başka arkadaşlar. Emrah Ergün, selamün aleyküm abi. Hayırlı akşamlar. Oyun kuşunda kaçtı, dur. Oyun kuşunda beyaz camgön neden tercih? Şimdi ben o kuşları da besledim. Onlar genellikle Irak kuşları oluyorlar. Yani nadir bir şey. Nadir olduğu için tercih ediliyor ve fiyatı yüksek oluyor. Sen de beslersen beslersin kardeşim ama oyun olarak ben bir şey görmedim. O kuşları ben beslediğim için kısa kaka cam göz benim videoda da var. Anlatabiliyor muyum? Ama kırarsan oynuyorlar. Ben onu da söyleyeyim yani. Ama oynayış şekli şimdi Ankara'ya göre mi, Kayseri'ye göre mi veya Urfa'ya, Kırıkkale'ye göre mi veya benim istediğim tarz mı, bu tartışılır. Aleykümselam arkadaşlar. Güvercin bültene hoş geldin. Atilla aleykümselam. Gölbaşılı İlkay. Kadir Said Sağlam, hoş geldin babam ben. Ben de bir soru sorayım. Performansının zirvesinde olan bir hayvan eğer formunda ise neden gezme ihtiyacı duyar? Soyunda varsa bir şey demiyorum. Şimdi Kadir, kuş geliyor. Performansını yaptı. Soluk alabilmesi için kuş uçuma kendisini veriyor. Yani o arada kendisini dinlendiriyor. Anladın mı? Tekrar gelecek ya. Kuş gezmesi lazım ki mesela kuş ne kadar yükseğe çıktı mı o kadar az enerji harcar. Anlatabiliyor muyum? Uçarken fazla enerji harcamaz. Ama fişeğe geldiği zaman, yani fişek biliyorsun, o zaman enerji harcıyor. Yani bu normal bir şey. Kuşun gezmesi. Bazı kuşlar mesela gezmiyorlar. İşte ikide bir böyle dön dön gir, dön dön gir. Zaten bunlar da tercih edilmez arkadaşım. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ama ben sevmiyorum öyle kuşları. Kuş girecek, gidecek, gezecek. Yani öyle gezen kuş vakti dolduğunda vaktinde de gelir girer. Yani saatli bomba gibi. 5 dakika sonra mı gelecek? 5 dakika sonra gelir girer tekrar gider ekseninde. Sistem bu yani. Çok güzel. Öyle kuşlar tercih ediliyor. Hakan Altuntaş, iyi abi sapma. Hakan Altuntaş, satma mı satma bilmiyorum, anlamadım orayı. Zafer abi Almanya'da bekleriz. Murat Dal inşallah bir gün geleceğim inşallah. Hacı Bingöl. Arkadaşlar sizden ricam, eğer ki aboneyseniz Kral Kuşu TV'ye lütfen zili açın, bildirimleri açın. Destek için arkadaşlar. Mesela biz video çekiyoruz, size bildirimler gelir. Bakmazsan yine bakmazsın. Yani illa ama yani bunlar gerekli olan şeyler lütfen. Çünkü benim 20.000 abonem var. Takipçim var. Allah hepsinden razı olsun. Bir video atıyorum 1000 izleniyor, 2000 izleniyor. Yani nerede bu millet? Evet. Hacı Bingöl. Abi teke uçurduğum kuşu kaç dakika uçurayım? Kuş kendisi ininceye kadar. Kuş uçumunu alıncaya kadar. Yani senin veya benim dediğimle olmuyor.
Kuş uçumunu alacak, inecek. Bırakacaksın, serbest bırakacaksın. Tabi atmaca görünmüyorsa, atmaca göründüğünde direkt pırıltı ver, kuş insin. Yoksa gider. Zafer abi, tamam, orayı da okuduk. Vatansever Akıncı, şimdi beni iyi dinle. Senin sorunu okudum. Ben de sana söylüyorum. Ben gittim bir yerden bir tane süper kuş izledim, aldım. Ondan sonra da işte güvercin bülteninden atıyorum. Ondan da süper bir dişi aldım. Birbirine vurdum. Niye güzel kuş düşmüyor? Demek ki tutma meselesi kardeş. Eğer ki iki süper kuştan kuş oynatma olsaydı herkes de kuş olurdu. Bu kadar basit. Sen gidiyorsun bir tane dünya şampiyonu alıyorsun. Diğer taraftan da bir şampiyon alıyorsun. Bunları birbirine giriyorsun. Bir şey çıkmıyor. Yani bizim aradığımız özellikte kuşun çıkması lazım. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan bu. Ankara'nın kuşu hem atacak hem de gezme olacak, fişek de olacak değil mi? Zaten kuşta fişek olmasa ben çıkartıyorum yani. Kuş kanat tutacak, kanat. Bu ses. Bu sesin de özellikleri var. Eğer ki kanat ucundan dönüyorsa platin bir ses çıkartır. O platin ses çok incedir. Frekansı çok incedir. Yani bulutun içinde oynasa bile onu duyarsın. Bazı kuşlar omuzdan döner. Bazıları dirsekten döner, bazıları kanat ucundan döner. Kanat ucundan dönen kuşun sesi çok güzeldir. Kanat ucundan dönen kuş tutulur. Omuzdan dönen kuş ayrı ses çıkartır. Dirsekten dönen kuşun sesi ayrı olur. Kanat ucundan dönen kuşun sesi ayrı olur. Bunları unutmamak lazım. Bunları düşünmek lazım. Görmek lazım. Başka türlü ben anlatamam. Ben o kadar da büyük kuşçu değilim ama kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Biliyorsunuz her yere gidiyorum. Her yeri geziyorum. Anlatabiliyor muyum? Aleykümselam Yasin, hoş geldin. Hakan. Arkadaşlar yazılar yukarıda kaldı. Süleyman Kartal. Reis, dış çiçek hastalığı hakkında bilgi verir misin? Dış çiçek şimdi yani dış çiçek diyorsak ur tedavisi diye bir şey ben bilmiyorum. YouTube'da bazı arkadaşlar ur tedavisi yaptılar fakat bunun tedavisinin olmadığına inanıyorum. Niye? Çünkü kesiyorlar, bilmem ilaçlıyorlar falan. Bir ay sonra tekrar çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir ay sonra tekrar çıkıyor. Ama bunun sebebini ben sana söyleyebilirim. Dış çiçeğin çıkması arkadaşlar kuşun uçmaması demektir. Nerede hareket orada bereket. Bakın arkadaşlar. Hareket etmeyen insanda ne çıkıyor? Hastalık olarak kolesterol çıkıyor arkadaşlar. Kolesterol ne yapıyor? Damarları tıkatıyor. Damarlar tıkandığı zaman ne oluyor? Kalp krizi veya yorulma. Kuş, bakın arkadaşlar hangi kuşlarda çıkıyor? Uçmayan kuşlarda çıkıyor. Onun için kuşları uçurun. Damızlıklarda çıkıyor. Niye? Çünkü kuşun o pisliği atması lazım. Yiyor ya. Anlatabiliyor muyum? Nasıl ki bir insan, yani benim söyleyeceklerim bunlar. Ben bunu kendi gördüm. Kendim denedim. Benim kuşlarda mesela çıktığı zaman uçmayan kuşlarda çıkıyor. Uçan kuşlarda çıkmıyor. Aynı kan. Uçan da çıkmıyor. Uçmayan da çıkıyor. Damızlıkta çıkıyor. Niye? Demek ki kuşun hareket etmesi lazım. En az dışarıya çıkartıp biraz pırıltı vermeniz lazım o kuşlara. Anlatabiliyor muyum? Değil mi Kadir kardeşim? Facebook'tan yazmayın kardeş. Kral Kuşçu TV'ye gelin. Bu sohbeti bulamazsınız. Kral Kuşçu TV YouTube'da hepinizi bekliyorum arkadaşlar.
Arkadaşlar abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Destek olmanızı istiyorum. Daha güzel yerlere geleceğiz. Her hafta inşallah cumartesi günleri sizlerle beraber olacağız. Sizin dertlerinizi dinleyeceğiz. İnşallah sorularınızı cevaplandıracağız. Kendi bilgim dairesinde bildiklerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Süleyman Kartal, ben teşekkür ediyorum. Limon Sarı, hoş geldin kardeşim. Abi Ankara kuşu mu, Kayseri kuşu mu? Kupa için Ankara kuşu. Depar ses olarak Sivas daha iyi. Kayseri çok yukarıdan alıyor. Kayseri eğer ki aşağı indirirse ben Kayseri'yi beslerim. Yani Sivas kuşu da aşağı yukarı aynı. Ama mesela benim kuşlarda da Sivas, Urfa, Irak kuşları var ama muazzam bir şey çıktı. Hem depar var hem aşağı geliyor. Yani bunları kırıp da bir denemen gerekiyor. Ama bu insanın senelerini alır. Ben Ankara kuşunu kupa için tercih ederim. Ankara kuşunun sesi biraz kırık oluyor abi. Onu da söyleyeyim. Ama sesli kuş da oluyor. Ankara ve çalışkan da oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ankara kuşunu ben tercih ederim yani. Çünkü Kayseri kuşu hem yukarıdan alıyor. Hem de mesela o kadar çalışkan değil. Bununla bir derece yapamazsın. Ama seyir olarak süper kuş. Bir arkadaşın, dostun geldiği zaman at, çayını iç. Anlatabiliyor muyum? Süper kuşlar. Yani ben burada hiç kimseyi kötülemem kardeşler. Her ikisinin de ayrı ayrı güzellikleri var. Onu söylüyorum ya. Hakan. Halis Ekin, hoş geldin kardeşim. Senin tecrübelerinden güzel oyun kuşu özelliği elinde aldığında nasıldır? Şimdi bu benim bir videom var Halis kardeşim. Geçenlerde onu anlattım. Ona bakmanı tavsiye ediyorum kardeş. Çünkü burada şimdi anlatsam bir saatte onu anlatmam lazım. Kuşun elde nasıl anlaşılacağını bana şeyleri ben anlattım yani. O videoda inşallah. Eğer ki yorum yazarsan ben sana yollarım. Bu videonun altına yorum yaz. Ben sana linki atayım. Bir bak. Aleykümselam. Recep Ceylan. Hoş geldin kardeşim benim. Kuş en çabuk sargından nasıl çıkar? Kuyruğuna bağlayacaksın. Ya kuyruğunu bağlayacaksın. Kuyruk böyle köpek gibi duracak. Ya da kuyruğu çekeceksin abi. Kuyruğu çekeceksin. O zaman rahatlar. Anlatabiliyor muyum? Ama bazıları işte dediğim gibi kuyruğu sarıyorlar. Kuyruk böyle köpek gibi dolaşıyor. Köpek kuyruğu gibi yani. Şentepe abi dostluk kupasında varız inşallah. Sen girdin mi? Şentepe kuş severler. Maşallah. Maşallah. Ama demin de söyledim. Necdet abinin mezatı var arkadaşlar. Kime kuş lazımsa yani kalbur üstü kuşlar çıkıyor. Geçen hafta mesela izledim. Ben böyle bir mezat görmedim arkadaşlar. Milyarlar havada uçtu. Bir gecede 60-70 milyara kuş satıldı. Yani satılan da o kadar kuş değil ha. 10 tane 15 tane kuş. Yani çift olarak anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü Ankara'nın büyük kuşçuları kendi kuşlarını getirdiler. Ve arkasında durdular. Anlatabiliyor muyum? Kime kuş lazımsa buyurun. Zaten ben de gideceğim oraya. İnşallah. Hayırlı olsun. Zaten Abdülkadir Taşdelen. Ben de ona bayılıyorum. Yani sesli kuşu çok seviyorum ben. Ama Ankara kuşunda o sesle olanı bulursan hem çalışkan hem ses var yani. Mesela Necati Kopar'da vardı. Benim kankam olur. Onun yanına gittiğimde ona göstereceğim ben. Eğer beni izliyorsa. Şentepe kuşta ben patlıyorum abi. Niye hayırdır Şentepe? Hakan
Evet, Vatansever Akıncı abi 100 metre giden kuş izledin mi hayatında? Ee, Ya şimdi 100 metre gitse ne olur, gitmese ne olur? Ben sana şunu anlatayım. Arkadaşlar, kuş hiç kimse kalkıp demesin ki, şimdi bizim için, büyük kuşçular için, yani herkes için önemli olan kuşun fişekte gidebilmesi 100 metreyi. 100 metreyi fişekte gitmesi. Yani bozmadan başlangıçtaki sesle sonunu bağlayan 100 metredeki ses aynı olması gereken. Yani biz buna fişek diyoruz. Önemli olan kuş bu fişekte gitmek. Ama bazı kuşlar takla vura vura gidiyorlar. Vura vura gidiyorlar. Yani perdaklaya perdaklaya. Perdak tutarak gidiyorlar. Anladınız mı? Tamam, gidiyor 100 metre ama nasıl gidiyor? Anladınız mı? Benim kuşum gelse 30 metre, 35-40 metre yapsın ama o fişekte gitsin. Sesi düşmesin. Bizim anlatmak istediğimiz bu arkadaşlar. Aynı tempoda girişle çıkış bir olsun. Tarasın, girsin. Tık 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 tık. Arkadaşlar, nasıl size söyleyeyim ya? Nasıl anlatayım? Tık 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 tık. Tokat sesiyle ara sesi ayrı gelmesi lazım. Yani biz o kadar video attık. Boş boşuna mı attık arkadaşlar? Hiç mi bir şey insan kapmaz o videolarda? O kadar yer gezdik. O kadar çere çaldık. 100 metre kuş gitmiş. Gidebilir. Necdet abininki 300 metre gitti. Şimdi Necdet abiye sorsak, kuş 300 metreyi, hani siyah inciler var ya, 300 metre gidiyordu. Videosu bile var. Bırakmıyor kuş. Gidiyor ki gidiyor. Peki fişekle mi gitti? Fişekle gitse 300 metredeki ses bana gelir arkadaşlar. Ama taklayı vurarak mesela ilk 20 metresini, 30 metresini, 50 metresini diyelim ki fişek tuttu. Diğerini imkansız. Çünkü fişek tutmak için ciğer lazım arkadaşlar. Olay bu. Valla ister katılı ister katılma. Yani ben harbi, siyahsa siyah, beyazsa beyaz. Hiç kimseden de çekinmem arkadaşlar. Allah için doğruları söylemek zorundayız yani. Ben kimsenin emeğine de saygılıyım. Kimsenin emeğini de şey yapmam arkadaşlar. Kalkıp da diyemem ki bu kuş böyle, bu kuş böyle. Hayır. Maşallah. Muhammed Kayacan, fişekli kuş ayrı, perdak kuşu ayrıdır. Millet İşte millet kuşçuluğu anlamıyor. Muhammed kardeşim. Fişek tutma nasıl olur? Kanat tutma nasıl olur? Perdakla kuşun gitmesi nasıl olur? Bunları ayırt etmek gerekiyor. Değerli dostlar, güzel insanlar. Mesela benim bir videom var. Ben yumurta olarak Türkiye'ye yolladım. O kuş bulutta kayboluyor. Bulutta kayboluyor. Peki ilk önce fişek tutuyor, tamam mı? Ama sonradan fişek tuttuğuna 1000 şahit lazım. Bilmiyorum yani. Videosu var. Uzun giden kuş diye yazın. Kral kuşu da köyde uçtu. Vurup da gidiyor ki gidiyor. Maşallah var ama. Hiç bozmadan yani. Bir de öyle. Şimdi arkadaşlar, bakın Ankara'da, ben bunu tekrar söylüyorum. Ankara'da benim temsilcim, biliyorsunuz ben Necdet abiyle beraber bu işi yapıyoruz, çalışıyoruz. O benim için video çekiyor. Tamam mı? Ama İstanbul'da bir kişi bana lazım arkadaşlar.
çevresi olan, bakın canlı yayında söylüyorum. İstanbul'da bir kişi bana lazım. Çevresi olan, insanlar tarafından sevilen, arabası olan ve her yerde çekim yapabilecek bir insan bana lazım. Kral Kuşçu TV için. Neyse, cezası neyse biz çekeceğiz. Hiç sorun değil. Ama benim istediğim kuş bilgisi olması gerekiyor. Yani biraz kuştan anlaması lazım. Herkes alamayız. Taşıtı olması gerekiyor. Yani gidecek, gelecek. İstanbul'da bir kişi lazım bana. Önerdiğiniz bir kişi varsa arkadaşlar, Kral Kuşçu TV için bakarız, değerlendiririz. Ona göre inşallah İstanbul'da da bir temsilcimiz olmasını istiyorum arkadaşlar. Birkaç kişiye ben haber yolladım. Haber bekliyorum. Benim istediğim elbette güzel insanlarla Rabbim her zaman bizi şey yapsın, buluştursun. Güzel insanlarla inşallah karşımıza çıkarsın. Anlatabiliyor muyum? Hakan Öktuş. Aynen öyle kardeş. Abi şarjım bitti. Tamam. Muhammed Kayacan. Fişekli kuş ayak açmaz. Aynen öyle. Hedefine gelip taklayı vurur vurmaz fişeğe girer. Aynen. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Bakalım kaç dakikadır buradayız arkadaşlar. Kaç dakikadır buradayız? Yarım saat oldu. Arkadaşlar Kral Kuşçu TV'ye abone olmayı, eğer abone değilseniz bize destek için, Allah rızası için ücretsiz. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Rabbim inşallah gönlünüze göre versin. Rabbim inşallah hepinizi inşallah bir gün böyle buluşuruz, beraber yeriz, içeriz. Şanlı şekilde de karşımıza çıkartsın sizleri. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Her hafta saat işte bu vakitlerde 6'da 7'de sizinle canlı yapacağım arkadaşlar. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, kardeşinize destek olduğunuz için. Bu hafta yine para çekilişimiz var arkadaşlar. İnşallah hepinizi bekliyorum ona. Ya da kuş çekilişi yapacağız. Ben Necdet abiyle bir konuşayım. Çekilişe ya kuş koyacağız ya para arkadaşlar. Kuşlar eğer koyarsak Ankara'dan gelecek. Para olursa ben yollayacağım size arkadaşlar. Aleykümselam. Kral Kuşçu TV'ye abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Selamun aleyküm. Ebeden ve daiman arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.